Merhabalar, ben Hamdi Murat Yıldırım. Linux temel komutlarından grep komutunu tanıştırmak üzere bu videoyu hazırladım. Grep komutunun temel kullanımlarından bahsetmek istiyorum. Grep komutu metin dosyası içinde belirlediğimiz şablonla uyuşan satırları ekranda göstermek için kullanılır. Yani dosya diyelim ki sistem yöneticisisiniz ya da çok fazla miktarda metin dosyalarıyla uğraşıyorsunuz. O zaman oldukça faydalı bir komut. Seçenekleri var. Desem şablon belirliyorsunuz ve isterseniz bir ya da birden fazla dosya üzerinde arama yapabilirsiniz. Mesela burada 5 anahtar kelimesini, şablonunu içeren ETC'nin altındaki PSWD dosyasının satırlarını ekranda görmek üzereyiz. Örneğimize bakalım. Oldukça temel bir kullanımı var. Gördüğünüz gibi hem bunu kırmızı renkle gösteriyor. 2 satır var. 5 içeren. Bu dosyada tabii birçok satır var. O 2 satırı ekrana bize gösterdi. En temel kullanımı bu. Farklı kullanımları var. Düzenli ifadeleri destekliyor. İngilizce'deki regular expressions. Mesela bunlardan biri örneğin başın bu şapka işareti dosyanın başını ifade ediyor. Yani başı E ile başlayan, E harfiyle başlayan satırları sadece görmek istiyoruz diyelim. Evet, karşımızda demo olacak şimdi. Bakın deminki örneğe devam şeklinde geldik. Grep komutunu yazdık. 2 tırnak içinde şapka E yazdık. Bu profil dosyasının içinde 2 tane E ile başlayan satır varmış sadece. Bunları görüntüledik. Bir de acaba bu kriteri sağlayan kaç tane, belirlediğimiz kriteri sağlayan kaç tane satır var? Belki onu görmek istiyoruz sadece. O zaman da -C özelliğini kullanıyoruz. Burada da ilginç bir özellik. Tırnak arasında şapka ile dollar işaretini kullandığımız zaman dollar dosyanın sonu, şapka işareti dosyanın başı. Yani ikisinin arasına hiçbir şey koymazsanız boş satırları öğrenmek istiyorum. Yani boş satırların sayısını ekranda görmek üzereyiz. Bakalım. Yani bu ifade bizim şablonumuz bize boş satırları ifade ediyor. Toplamda 138 tane boş satır varmış. Bunu gerçekten böyle mi diye başka bir komutla test ediyoruz. WC komutu da dosya, yani komut girdisi, komut argümanı ya da önceden yönlendirilen çıktıdaki satır sayısını sayar eğer L özelliği kullanırsa. Orada da gördük ki 138 çıktı. Bir de bu tekrarlı arama yapabilir grep komutu. Diyelim ki tekrarlı arama yapmak istiyorsak R seçeneğini kullanacağız. Upgrading kelimesini içeren ama USR include klasörü altında, dizinin altında olan alt klasörler tekrarlı bir şekilde tüm metin dosyalarını arar. Onlardan upgrading içerenleri ekranda gösterir. Oldukça güzel bir özellik. Bakın hatta o dosyanın adını basıyor. Dosyanın adından sonra 2 noktayla o dosyanın ilgili satırı upgrading'i içeren, ki böyle 2 tane dosya var. Düşünün, orada binlerce, ne kadar dosya varsa hepsini teker teker arıyor. Eğer bir dosya var ki o şablonu içeren bir satır içeriyor, dosya ismi ve ilgili satırı ekrana basıyor. Grep komutu hakkında daha fazla örnek görmek isterseniz ve diğer Linux temel komutlarını öğrenmek isterseniz ya da örneklerini görmek isterseniz Pardus Üzen platformundaki eğitime kayıt olabilir ücretsiz bir şekilde ve videolarımı izleyebilirsiniz. Zaman ayırdığınız için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.